Burası aynı şekilde büyük, kocaman bir park. Ben şimdi cadde üzerinden devam edeceğim turuma. Bir tane meydana geldim. Potsdamer Platz diye geçiyor, artık pronunciation'ını tam bilemiyorum. Buranın meşhur meydanlarından biri. Ya şunu gördüm, Ukraynalılara çok iyi bakıyorlar ya. Gelen mülteci durumlarında. Vallahi yağmur bulutları da geliyor. İnşallah hava bozmaz. Hava böyle güzel. Şimdi bir müze var. Ajan Müzesi diye geçiyordu sanki. Şimdi bir oraya bakayım, gezmeye gideceğim. Güzel gezi buraya kadarmış. Şimdi yağmur başladı. Şurada yağmurluğumu giyeceğim. Daha demin yağmur yağmaya başlayacak dedim. Sonra tekrardan güneş açtı. Hava rüzgarlı, yani o kara buluta denk geldiğimiz sıkıntı. Ajan müzesi vardı ama ona biraz daha sonra gideceğim. Orada bir tane makine kapalıymış şimdi bu saatlerde. O yüzden ben de bu katliamlarla, Yahudi katliamlarla alakalı terörün topografyası diye bir müze var. Oraya gideceğim. Sol taraf alışveriş merkezleriyle dolu. Dışı tek tip zaten. Bayağı da büyük bir yere benziyor. Şimdi o Berlin duvarı da aynı yerdeymiş. Şu sağdaki köşeye dönünce o duvar başlıyor. Sıcak hava balonu gibi bir şeye benziyor. Sanırım bunu bazen böyle sallıyorlar yukarı. Tam anlayamadım ne işe yaradığını. Sağ köşeyi döner dönmez Berlin duvarı, o meşhur savaş yıllarından kalma, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma duvarı göreceğiz. Ve işte Berlin duvarı başladı bile burada. Uzunlamasına şehri ortadan ikiye bölen o meşhur duvar. Artık belki de son parçaları olabilir, ondan emin değilim. Aşağıya da bir müze şeklinde bir yer yapmışlar buraya. Burada kurallar var. İşte o yıllardan kalan kalıntılar, hatıralar. Burada insanlarla beraber bu şekilde. Duvarların yüksekliğini görüyorsun. Buradan insanlar atlamaya çalışmış. Duvarlara delmeye çalışmışlar zamanında. Zaten aşağılarda da mayınlar falan vesaire oluyordu yani bastığımız yerlerde zamanında. Çok yüksek bir yer gerçekten yani. Düz duvar, zaten dümdüz duvar tırmanmak oldukça güç. Ki bayağı ve ince duvar. Duvarda mesela böyle bir oyuk açılmış. Tarihin yazıldığı yerlerden biri. ...33-45 yılları arasında... İşte Berlin'in eski hali bu şekilde. O benim gezdiğim yer. O kapı oradaydı. Şimdi tabii trafiğe kapalı ama o zamanlar hep araç trafiğini açmış tabii. Eski yönetimden kişiler var burada. İşte Berlin'in eski hali yani. Gerçekten zulüm yılları da diyebiliriz. Diğer bir yandan Adolf Hitler, bir devrin düşmanı. Nazi zamanlarından kalan. O benim geçtiğim kapı yani. Nazilerin festivalleri varmış. Bakalım. Eylül'de ne? Temmuz bomboş. Temmuz bomboş. Ağustos varsa burada bütün artık şey yapmış. Toplamda 24 adet
festivalleri var. Bu Nazilerin 1937 yılından kalan en net bulgular bu şekilde. Özellikle bu Tor Meydanı zaten bak şuradaki üstteki fotoğrafta da gördüğünüz gibi buluşmalarında, toplantılarında, halka seslenişlerinde oraları kullanmış Hitler. Bu arada halka verdiği fotoğraflar vesaire. Neler ya, yazık. Kalıntılar da orijinal kalıntılar yani. O zamanlardan kalma kalıntılar bunlar da. Tabii fiyatların düzenlendiği yıllara ait şeyler var burada. Stadyum full bir şekilde. 1936, 6 Ağustos 1936 tarihinde olmuş. Mesela bak şuradan falan. Yazık. Şu şey de herhalde. Nereden gittiğimiz İstiklal Mahkemesi gibi yargılanıp sivilise benzer bir yer biraz. Önlerine geçtik. Ben şöyle bir yandan bakayım. Sivilise aklıma gelmişti. Her çeşitten millet zaten geliyor ziyarete. Artık burada da bazı hikayeler var. İnsanların hikayeleri vesaire. O dönem yaşamış olanlardan. Pardon. Bu şekilde devam ediyor. Savaş yıllarına dair en net fotoğraf belki de. Buradan yukarı çıkıp şu yukarıda gri binada da müze var. Müze yapmışlar. Şimdi oraya ziyarete gideceğim. Oldukça da sessiz ve sakin burası. Yani ona da çok şaşırdım. Hiç böyle ses, gürültü, patara kütara hiçbir şey böyle yoğun bir şey yok yani. Şu rüzgar mı var şu an? O biraz tepeye çıktı. İnsanlar falan sakin, bir de araba sesleri de gelmiyor. Caddeyi ona göre ayarlamışlar herhalde. Bu şekilde. Şimdi bitti içeride, hatta bitiremeden çıkmak zorunda kaldım artık. Vakit çok gidiyordu çünkü. Çok güzel akıllıca yer yapmışlar. Müzede çok iyiydi. Sesli şeyler vardı. Aynı şekilde Türkçe de var. Böyle bir yer. Burası böyle hediyelik eşyancı dükkanı. Karşıda var aynı şekilde askeri şeyler ağırlıklı olmak üzere. Yani magnetler falan var ama askeri şeyler de bulabiliyorsun. Bisiklet kiralama vardı mesela. 12 euroyu bir gün boyunca. Bak mesela bu şey herhalde. Aynen fiyatları. Çok pahalı ya. Bayağı pahalı. Abi şeyler bile ya, böyle bir şey olamaz o. Ne derler? Magnetler bile 5 euro falan diyor ya. Bak test dedim ya. Burayı da böyle güzel şey yapmışlar. Arabaları koymuşlar dekoratif. İçeride de şurada fotoğraf çekilme yeri var. Şurada yine böyle bir araba var. Araba servis yeri gibi yapmışlar. Güzel olmuş. Şimdi geldik kontrol noktasına. Orijinal adıyla. Oğlum niye durmuyor lan bunlar? Şimdi geldik kontrol noktası. Orijinal adıyla checkpoint. Şu eleman zaten yüzü meşhur ama kim olduğunu bilmiyorum ben. Burası sembolik olarak bırakılmış. Bu şekilde hala. Bunun bir tarafında Sovyet askerleri, bir tarafında da Alman askerleri nöbet tutuyormuş zamanında. Şu an hala bırakılmış. Bazen sembolik olarak nöbet tutma işlemleri yapılıyor. Burada ışıklar vesaire.
Alacaksanız hani burada yani şurada gezilecek bir yer yok ama Burası da bu şekilde. Bayağı turist çekiyor burası da. Orijinal yapıyı bozmamaya çalışmışlar. Amerikan bayrağı var. Amerikan askerleri. Yer olarak bu şekilde. Şimdi bir de burada bu tarz makineler var. Bisikletler var. Buraya böyle birisini oturtuyorsun. Genelde çocuğunu, bebeğini falan oturtuyorlar. Arkasına biniyorsun, o şekilde yönlendiriyorsun. Bu da çok güzel. Hoşuma gitmişti. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Şimdi de Almanya'da şey çok meşhur biliyorsunuz, şişeleri, böyle teneke kutuları toparlayıp böyle makineye koyuyorlar, oradan para alıyorlar. Şimdi bu sistem şu şekildeymiş burada. Dün Frankfurt'taki benim kuzenle de konuştuk bunu. Şimdi atıyorum ben bunu aldım. Bu Lidl'dan bu arada. Mesela Lidl'da vardı. Bu Lidl'da buranın BİM'i A101'i gibi yani. Yaygın marketlerden. Bunu aldım mesela. Bunun arkasında şöyle işaret var. Bu işaret oldu mu ben bunu paraya sokabiliyormuşum. Yani makineye sokup para alabiliyormuşum. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu ben 75 sente aldım. 25 sentte benden depozit kesti. 1 euroya gelmiş oldu bana bu tanesi. Şimdi ben makineye sokunca bana 25 senti geri verecekmiş. Ama acaba nasıl verecek? Göreceğiz bakalım. Markette bu şekilde. Hatta şimdi önü uzundur, belki kızlıktır. İyi bomboş. Şimdi ya bu şekilde. Türkçe dil seçeneği de varmış. Türkçe yapıyoruz. Depozito otomat diyor. Tamam diyoruz. Kasarsız ve etiketi üzerinden boşları yerleştirin. Tamam. Boşu gönderdim. Abi. Toplam 25 cent diyor. Tamam mı? Ya bağış yapabiliyorsun ya ödeme yapabiliyorsun. Ben ödeme isteyeceğim. Fişinizi çekin diyor. Buradan bana fişi gönderdi. Aldı. 25 centlik bana şimdi fiş verdi. Burada. Makine bu şekilde. Bu fişi vermişti. Ben bunu sordum, dedim ne yapabiliyorum bu fişle. Dedi ki istersen paranı alırsın, istersen buradan bir şey alabilirsin. Onu olarak da ödeyebilirsin. Yani cash olarak da alabiliyormuşsun. Şimdi onu deneyeceğim. Kasaya gittim, nakit cash paramı aldım. Orada 25 cent vermişti bana. Bunu insanlar burada bir gelir kapısı olarak da kullanıyormuş anladığım kadarıyla. Oraya atıyor. Ondan sonra bu şekilde parayı alıyormuş. Bir tane fişi veriyor. Fişi buraya gösteriyorsun. Oradan sana veriyorlar. Ya da burada ürün de alabiliyormuşsun aynı şekilde. Ürün olarak da kullanabiliyormuşsun ama çok sevindim. Mesela şu an 25 sente aldım. İnsanlar bunu iş olarak yapıyor. Nasıl? Gidiyor bizim Türkiye'deki gibi çöplerden topluyorlar eşyaları teker teker. Ondan sonra buraya getiriyorlar. Hepsini atıyorlar. Parasını alıyorlar. Ama çöplerde millet atmış. Uğraşmak istemiyor bununla. Alıyor geçiyor. Zengin adamlar. Bu tarz insanlar için tabii çok bir işe yaramıyor. Onlar atıp geçtiği için anca böyle fakir, bu işle uğraşmak isteyenler iyi para kırabiliyor. Yani şu an 25 cent aldım. Ben böyle 4 tane şey götürsem 1 euro bitti yani. 4 tane teneke. Almanya fırsatlı ülkesi. 25 cent.